İsmim Utkan Sağır. Doktorluk hayatımda 11. yılım. Gebe takibinden jinekolojik vakaları, anormal uterin kanamalardan riskli gebeliklere kadar çok geniş bir yelpazesi var. Gebe takibi, riskli gebelik takibi, kapalı açık ameliyatlar, ürojinekolojik vakalar, bunlarla uğraşıyorum genelde. Prenatal bakım doğum öncesi bakım anlamına gelmektedir. Doğum öncesi bakımla biz annenin, fetusun ve yeni doğanın iyilik halini devam ettirmek ve olası ölümlerin önüne geçmeyi planlamaktayız. Aslında planlanmalıdır. Gebelik bizim önerilerimizde gebe kalmak isteyen kadınların mutlaka öncesinde bir kadın doğum uzmanına gitmeleridir. Gebelikten önce mutlaka folik asit kullanmaları gerekmekte. Gebelik öncesi bir kadın doğum uzmanına gelmelerini önermekteyiz. Gebelik testi pozitif olduktan sonra mutlaka İlk vizite gelmeleri gerekiyor hastaların. İlk vizitimizde hastadan detaylı bir anamnez, detaylı bir öykü, fizik muayene ve laboratuvar testleri istiyoruz. Detaylı öykümüzde hastanın sosyoekonomik düzeyi, beslenme durumu, hijyen koşulları, kötü alışkanlıkları ayrıntılı olarak değerlendiriliyor. Herhangi bir tıbbi riski var mı? Kalp rahatsızlığı, hipertansiyonu, diyabeti var mı? Bunlar ayrıntılı olarak değerlendiriliyor ve önceki gebeliklerinde erken doğum, hipertansiyon, servikal yetmezlik gibi riskleri olup olmadığı ayrıntılı değerlendiriliyor. Sonrasında fizik muayenesini yapıyoruz. Fizik muayeneye mutlaka pelvik muayenesini de ekliyoruz. Her vizitte hastanın kilosunu, nabzını, tansiyonunu mutlaka ölçüyoruz. Laboratuvar tetkikleri yapıyoruz. Laboratuvar tetkiklerinden tam kan sayımı, tam idrar tetkiki, kan grubu, karaciğer, böbrek ve tiroid fonksiyon testleri, kızamık, sifilis, hepatit B, hepatit C ve HIV tetkiklerini mutlaka yapıyoruz. Herhangi bir risk faktörü yoksa bir normal sağlıklı bir gebenin ilk 28 haftada 4 haftada bir gelmesi gerekiyor. 28-36. haftalar arasında 2 haftada bir, 36. haftadan sonra da haftalık kontroller öneriyoruz. Ancak herhangi bir risk durumunda hipertansiyon, diyabet, daha önce erken doğum öyküsü, bu tip durumlarda da takip kişiselleştirilebiliyor ve haftalık kontrolleri, daha sık kontrolleri çağırabiliyoruz. Trimester dediğimiz şey gebelik normalde 40 hafta olarak hesaplanmaktadır ve gebelik 3 trimestra bölünür. İlk 14 hafta 1. trimester, 14-28. hafta 2. trimester ve 28. haftadan sonraya da 3. trimester deriz. İlk trimester gebeliğin ilk 14 haftası olarak tanımlanabilir. Bu haftada bir kere mutlaka vizit yapmamız gerekir bir hastaya. Kalp atışlarına bakılır. 11. ile 14. haftalar arasında ikili tarama testi yaptırmayı öneririz ve bu süreç içerisinde folik asit kullanmasını öneririz. Gebelikte mutlaka bir sosyal hayat düzenlenmesi yapılmalı. Gebe normal hayatına devam edebilir herhangi bir ek medikal rahatsızlığı yoksa. İşine gidip gelebilir. Evde küçük çocuğu varsa onunla ilgilenebilir. Sadece çok ağır yük taşımamalı ve ağır egzersizden kaçınmalı. Güncel rehberler günde 30 dakika ortalama egzersiz önermekte. Eğer daha önceden herhangi bir egzersiz geçmişi yoksa hastanın sedanter bir hayatı varsa ve ek bir medikal kontraindikasyonu yoksa haftada 3 defa 15 dakika ortalama egzersiz önerilmekte. Gebelikte beslenme çok önemli. Gebelikte dengeli ve düzenli beslenmek çok önemli. İyi yıkanmış taze sebze ve meyve yemesi, proteinden zengin beslenmesini öneriyoruz. Mutlaka süt, yoğurt, yumurta yemeli. Haftada en az 2 defa et yemeli. Balık yemeli ancak bazı ağır metal içeren balıklardan uzak durmalı. Kafein sınırlandırılmalı. Çok aşırı kahve tüketmesini önermiyoruz bir gebenin. Kesinlikle sigara, alkol kullanmamalı. Bitki çaylarından özellikle yeşil çay, maydanoz kaynatıp içen bir kesim var. Papatya çayı. Bunları doktorlarına danışmadan kullanmaları çok uygun değil. Gebeliğin ilk 12 haftası folik asit kullanmalarını öneriyorum gebelerime. 16. haftadan sonra demir ve vitamin takviyeleri öneriyorum. D vitamini, eğer krampları olursa magnezyum desteği, süt, yoğurt, peynir gibi yiyecekleri iyi yemiyorsa da kalsiyum takviyesi öneriyorum. Bizim tarama testlerimiz 11-14. haftalar arasında ikili tarama testi, 16-18. haftalar arasında üçlü tarama testi, 18-22. haftalar arasında ayrıntılı ultrason ve 24-28. haftalar arasında da şeker yükleme testi yaptırmalarını öneriyoruz gebelerin. Tarama testleri bize %100 sonuç veren testler değil. Bize sadece bir risk veriyorlar. Yüksek riskli olan hastaları
amniyosenteze yönlendiriyoruz ya da CVS dediğimiz başka bir yöntem var. Ona yönlendiriyoruz. Amniyosentez anne karnından bebeğin sıvısının alınması işlemidir. Bu bize %100 sonuç veren tek yöntem. Bir de anne kanından fetal DNA baktığımız NIP denilen non-invasive prenatal test denilen bir testimiz var. O da bize yaklaşık %90'ın üstünde doğru sonuç veriyor. Amniyosentezde 300'de bir düşük riski oluyor. Biz zaten tarama testlerinde yüksek risk saptadığımız hastalara öneriyoruz. Her hastaya rutin önermiyoruz. Her hasta kendi isteğiyle amniyosenteze herhangi bir risk olmadan da yaptırabilir. Tarama testlerinde hekimler sadece yönlendirici oluyor. Hasta karar veriyor. Bazı hasta grubu ne olursa olsun, ne kadar yüksek risk olursa olsun ben doğum yapmak istiyorum diyor. Bazı hasta grubu da çok düşük bir riski olsa bile ben emin olmak istiyorum ve onun için tanı testi istiyorum diyebiliyor. Biz bunu tamamen hastaya bırakıyoruz. Gebeliği bir fizyolojik süreç olarak görmeleri gerekir. Bir hastalık olarak görmemeleri gerekir. Güneşte uzun süre durmamaları gerekiyor. Günde en az 2 litre, mümkünse 3 litre su tüketsinler. Susuzluk gebe için çok istediğimiz bir şey değil. Düzenli dengeli beslensinler, düzenli uyusunlar. Kendilerini çok fazla yormasınlar.